Bir haller var sende ama İnşallah bunun altından kötü bir şey çıkmaz. İnşallah. Eksik bu dosya. Analiz verileri işlenmemiş. En arkada onlar Rana Hanım. Bakalım. Ondan 2 çıktı. 8. Sağlamasını da yapalım. Şimdi 10 parmağım var. İkisini kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doğru. Daha kaç eder peki? Yine 8 çıktı. Bu 5, bu da 3. Burada 5 parmak varsa 6, 7, 8. Gerçekten de 8'miş. Hala çiçek mi yapıyorsun? Bakıyorum sen bayağı sevdin bu işi. Çok sevdim hem de anne. İnci ile konuştuk, bir sürü çiçek yapacağız. 50 tane 100 tane falan gibi bir sürü anne. Oo, bayağı fazlaymış. Peki siz bu kadar çiçeği ne yapacaksınız? Söyledik ama anne ne çabuk unutmuşsun. İnci dükkanın her yerini çiçeklerle dolduracağız. Emir alanlara da bu çiçeklerden hediye ederiz belki. Yanına çiçek verdiğimiz için bize yün almaya bile gelirler o zaman. Gelirler değil mi anne? Gelirler tabii. Yani siz böyle güzel çiçekler yaparsınız da gelmezler mi hiç? Yaşasın, çok mutlu oldum.
Hadi artık yemek zamanı. Sen şimdi güzelce masayı topla. Ben de içeriden yemekleri alıp geleyim, olur mu? Peki anneciğim, hemen topluyorum. Bu çiçeklerle dükkan o kadar güzel olacak ki. Herkes çok beğenecek görünce. Rengarenk olacak çünkü. Hep yine gelmek isteyecekler dükkana. Senin iyi niyetten anladığın yok. Sana senin bildiğin dilden konuşacağım ben. Hayırdır inşallah. Boşuna dememişler bir musibet bir nasihate bedeldir diye. Niye bu kadar kızmış ki? Sen bu dükkanın senin olmadığını unutuyorsun Tulay Hanım. Bu dükkan benim. İstemediğim insanı tutamazsın burada. Tutturmam. O Julide denen kadını derhal kovacaksın işten. Yoksa sen de yünlerinde yallah kapı dışarı. Anlaşıldı mı? Yavrum ya. Bir de dükkanı güzelleştirmek için çiçekler yapıyor hala. Kuzum benim. Benim bu işi Tulay ablaya bırakmadan halletmem lazım. Yoksa o bana hayatta git demez. Ya o zaman da dükkanından olur kadın. Herkesin en az üzüleceği şekilde bunu halledeceğim. Anneciğim nasıl oldu? Sağ ol kızım, daha iyiceyim. Ne oldu anne, hasta falan mısın ya? Yok evladım. Akşamüstü biraz başım ağrımıştı ama şimdi daha iyi sayılırım. Vallahi hiç öyle sıradan bir baş ağrısı gibi gelmedi bana. Yüzün kireç gibiydi. Bir de öyle apar topar çıkıp seni öyle görünce geldiğinde ister istemez merak ettim vallahi. Annem benim. Bak canı sıkan bir durum mu var? Yok evladım, bir şeyim yok, iyiyim dedim. Hadi çorbanızı soğutmayın. Buyurun, afiyet olsun. Afiyet olsun. Peki öyle diyorsan. Yalnız bugün de herkeste bir gariplik var ha. Eniştem de şirketten alelacele çıktı yani. Hatta öğleden sonraki toplantıyı kaçırdı. Sen de mi dışarıdaydın? Neredeydin Tarik? Toplantıyı unutturacak kadar mühim olan şey neydi merak ediyorum doğrusu. Toplantıyı unutturacak kadar mühim olan işin neydi? Öğrenmemizde sakınca yoktur herhalde. Elbette yok. Ama bir yanlış anlaşılma var Valide Hanım. Toplantıyı unutmadım. Kerem şirkette olduğundan ve toplantıyı başarıyla kotarabileceğini düşündüğümden sorumluluğu Kerem'e devretmek istedim. Sizin de istediğinizin bu olduğunu bildiğim için. Güzel düşünmüşsün Tarık'cığım.
Ama Kerem'e dışarıda bir işin olduğunu haber verseydin keşke. En azından sekretere haber verseydin. Bak şimdi ben de merak ettim nereye gittiğini. Merak edilecek bir şey yok hayatım. Bankadan aradılar. Hesaplarda bir yanlışlık olup olmadığından şüphelenmişler. Yönetim kurulu üyesi bizzat kendisi arayıp beni davet ettiği için kıramadım, gitmek zorunda kaldım. İş ilişkilerinde bu tür şeyler çok önemlidir. Neyse ki bir hata olmamış. Zaten Kerem'in dediği gibi öyle apar topar da çıkmadım. Anladım canım. Peki madem öyle diyorsan. Bazı sirkeyi alabilir miyim tatlım? Benim pek iştahım yok. Müsaadenizle. Size afiyet olsun. Ah Yıldız, bir bakar mısın? Mustafa'yı hemen bana çağırır mısın? Tabii Macide Hanımcığım. Ben çalışma odasındayım. Ne oluyor şimdi ya? Niye ortam bu kadar gerildi ki? Annem niye gitti ben anlamadım. Ya ben de bir şey anlamadım. Ya benim sözüm üstüne alelacele sofrayı terk etti. Yani yanlış bir şey mi yaptım? Yanlış bir şey mi söyledim farkında olmadan? Ama seninle bir alakası olduğunu düşünmüyorum Tarık'cığım. Yani yemekten önce de bir garipti zaten. Ya Mustafa ile apar topar dışarı çıktılar. Geldiğinde de sıkkındı. Bir durumlar var belli ama. Allah Allah. Ne olmuş olabilir ki? Konuşmak istedim ama konuşmadı. Başım ağrıyor, dinleneceğim falan dedi. Odasına çekildi. Bir şeyler olmuş belli. Anlatmak istemiyor. Bilemedim. Neyse. Varmayalım üstüne. Yani paylaşmak istiyorsa bizimle paylaşır zaten. İnşallah. Neyse benim biraz işim var. Kalkacağım izninizle. Tarık, yemeğini bitirmedin. Yok canım istemiyor. Aç değilim. Size afiyet olsun. Gel. Macide Hanım beni çağırtmışsınız. Evet Mustafa. Geç otur şöyle. Ne oldu Macide Hanım? Bir şey mi oldu? Bugün haber alıp hastaneye gittiğimiz sırada Tarık da holdingde ortadan kaybolmuş. Kerem yemekte laf arasında söyledi. Çok mühim bir toplantı varmış ama dışarıda olduğu için toplantıya katılamamış. Yani siz Tarık Bey'in... Evet. Tarık'ın hastaneye gidip Elif'i oradan kaçırmış olabileceğini düşünüyorum. Ne dersin Mustafa? O hastanedeki kız çocuğu Elif olabilir mi? Yani bilmiyorum ki Macide Hanım. Aslında olabilir gibi de duruyor ama... Tarık'a nerede olduğunu sordum. Ne diyeceğini şaşırdı. Konuyu geçiştirmeye çalıştı. Öylesine cevaplar verdi. Bankada falan olduğunu söyledi. Eğer dediğiniz gibi ise ve hastanedeki kız gerçekten Elif'se... Tarık Bey de hastaneye bizden önce gitmek için ortalıktan kaybolduysa... bu Elif'e hiç olmadığı kadar yakınız demektir. Bir o kadar da uzak. Gerçekten böyle bir şey yapmış olabilir mi Tarık Bey? Bilemiyorum ki. Eğer yaptıysa bile ortaya çıkması halinde... Humeyra kahrolur. Biliyorum.
Sen bu konuyu iyice araştır bakalım. Merak etmeyin Macide Hanım. Sahi hastaneye gidecektin. Elif'i alıp götüren kişiye dair bir ipucuna rastladın mı? Herkese tek tek sorduk Macide Hanım. Hastalara, hasta bakıcılara, refakatçilere. Kimseden doğru düzgün bir cevap alamadık. Kimsenin gözüne çarpan anormal bir şey olmamış. Güzel bir plan yapmamız gerekiyor. Her şeyi düşünmeliyiz. Bütün ihtimalleri göz önüne almalıyız. Tamam Macide Hanım, merak etmeyin siz. Abla. Abla diyorum. İyi misin? Burada mısın? Daldın gittin uzaklara. Çıkarken sekretere de haber vermemesi tuhaf geldi sadece. Sence Tarık doğru söylüyor olabilir mi? Yani sen şirkette olduğun için mi haber vermeden çıktı? Bankadan aramışlar mıdır gerçekten? Olabilir tabii abla. Yani niye yalan söylesin ki sana eniştem? Ben anladım seni. Kim bilir aklından neler geçiyor. Ah şu kadınlar. Ya abla böyle yapma, gözünü seveyim ya. Bak söylediğime pişman ettiniz beni ha. Hem bankaya gittim dediyse gitmiştir yani, ne var bunda? Hani daha fazla deşip kendini üzme yani. Zaten kendimi suçlu hissediyorum böyle aranızı bozmuş gibi. Ya seninle bir alakası yok Kerem. Niye öyle düşünüyorsun? Öyle düşünme. Haklısın. Yani insan hamilelikte biraz alıngan olabiliyor. Böyle kuruntu falan yapabiliyor. Özür dilerim. Unuttum. Hadi yiyelim ya. Allah kahretsin. Ortaya çıkacak her şey. Bu kadın benim hastanede olduğumdan falan şüphelenmesin sakın. Bir iş beceremedi. Gerizekalı. Tarik Bey. Şş, gel böyle. Gel. Valide Hanım'ın haline bakılırsa gerçekten de kızdan haberleri yok. Hayalleri yıkılmış belli ki. Boş boğaz Kerem. Allah kahretsin. Bu çocuğun holdingde çalışması hiç iyi olmadı. İşte istemediği not insanın burnunun dibinde bitermiş. Ne oldu? Adamın izini bulabildiniz mi? Bir işi de becerseniz şaşarım zaten. Bırakmayın. Devam edin aramaya. Bana masal anlatma. Gerekirse o baktığınız yerlere bir daha bakacaksınız. O herifi ve o çocuğu bana bulacaksınız.
Ne yapıyorsun canım? Ne yapayım ya? Uzanıyordum. Duş almak çok iyi gelir diye düşündüm. Bir duş alacağım. Tabii. Yorulmuşsundur. Banka işleri falan. Her zamanki gibi. Diğer günlerde bugünlerden daha farklı değil işte. Telefonu da sessize almışım. Görüşmem bölünmesin diye. Olay bundan ibaret yani. Lütfen merak etme. Canımı sıkan bir şey yok. Tamam? Anladım canım. Ben bir duşa gireceğim. Tamam. Sinem yok mu? Aslanların küçük kızı. Onun kocası aldatıyormuş meğerse. Şimdi şöyle, böyle adam geç gelmelere falan başlamış. Daha sonra böyle mesajlaşmalar falan. Haliyle şüphelenmişler, ortaya çıkmış her şey. Gerçekten böyle bir şey yapar mı Tarık bana? Telefonunu yanına mı almış? Duşa girerken. Kerem oğlum. Herkes nereye gitti? Tatlıları getirecektim ben de şimdi. Yok hiç getirme Yıldız'ım ya. Zaten ben de yemem. Bugün de kimsenin iştahı yok zaten. Ama her şey güzel olmuştu. Ellerine sağlık. Afiyet olsun paşam. Sema. Uyuyor hala. Kızım çocuğa bir şey olmasın. Ay Cafer korkutma beni ya. Üf, uyanır birazdan inşallah. Oturma. Ay ne oldu be? Bağırma. Çocuğa bak. Cafer gel. Ay sen uyandın mı? Oy. Uyanmış mı benim ayçiçeğim? Günaydın. Uyanmış Cafer amcası uyanmış. Ay bak şunun güzelliğine bir bak. Ya prenses. Ay kız sen gidince biz bir üzül, bir endişelen. Ay ne kadar alıştıysak sana artık ha? Yeminle kız evlat gibi olmuşsun bize. Vallahi korkuttun ha. Nereye gittin sen öyle bakayım ha? Bizi bırakıp nerelere gittin ha? Neler geldi başına kız bir anlat hadi ha? Hadi. Sema. Semacığım. Şimdi Elifciğimiz çok yorgun değil mi? Biraz dinlensin, karnını doyursun. Sonra o isterse bize anlatır. Değil mi Elifciğim? Kız sen acıktın mı? Ha? Sema teyzen mis gibi sarma yaptı var ya. Yanına da böyle bolca yoğurt koyarız. Ha? Yersin değil mi? Yer. Anne, su alabilir miyim? Anne, Efendim oğlum. su alabilir miyim? Afiyet olsun kuzum. İyi misin anneciğim? İyiyim kuzum. Niye sordun? Üzgün görünüyorsun çünkü. Ne oldu? Niye üzüldün ki? Bir şey üzülmüyorum kuzum. İyiyim. Ama sana bir şey söylemem lazım. Ben artık Tulay teyzenin yanında çalışmayacağım Emirhan. Yakında işi bırakacağım. Nasıl? Niye ama?
Hani benim asıl işim muhasebecilikti ya. Yine eskisi gibi muhasebede iş bakacağım oğlum. Ya. Üzüldün mü yoksa? Hı. Ama sen mutlu olacaksan çok üzülmem. İstersen hemen bile bırakabilirsin işi. Yeter ki sen mutlu ol. Canım oğlum. Şafak, hadi azıcık ara ver. Bak anacığın elma soydu sana. Hiç canım istemiyor anne. Aa, olmaz öyle şey. Sen çocukken de böyleydin. Seni nasıl kandırırdım biliyor musun? Elma kardeş geliyor. Ye beni, ye beni. Sen yemezsen cinler, periler yer beni. Onlar yemeden sen ye beni. Tamam anne, sen kazandın. Yiyelim bakalım şu elma kardeşi. Hay Allah. Düşünüyorum bir türlü hatırlayamıyorum. Neyi hatırlayamıyorsun? Sen o Yüncü'de çalışan kızın orada çalışmaya başladığını bana dedin mi demedin mi? Onu hatırlayamıyorum. Dedin mi? Anne biz bu konuyu seninle konuşmamış mıydık? Aa, sen kalkıp odana kaçıp gitmeden önce konuşacaktık. Ama konuşamadık. Dedin mi? Demedim. Hem niye bahsedecektim ki? Bu konu seni niye bu kadar ilgilendiriyor? Sen demezsin ama annen yine de öğrenir. Sen ol, annenden hiçbir şey saklama. Çünkü ben her şeyi öğrenirim. Hem de her şeyi. Değil mi? Anne, izin verirsen. Yani acaba başka şeyler de saklıyor musun diye düşünüyorum. Saklama. Öğrenirim. Çünkü anneler her şeyi öğrenir. Her şeyi. Aç bakayım ağzını. Ama o kadarcık yemekli olmaz ki. Salata da ver, salata da ver. Yok Cafer amcası yok. O yoğurt sever yoğurt. Değil mi? Hah, aç ağzını bakayım. Aç kız. Kız açsana ağzını, elin böyle havada kaldı. Elifciğim. Sema teyzen sana bağırmak istemedi. Değil mi teyzesi? Sen şimdi aç kaldın ya, onun için üzüldü. Öyle değil mi Sema teyzesi? Tabii canım. Ben hiç kızar mıyım? Hadi Sema teyzesi, sen Elifciğime bir bardak su getir de yedikleri boğazına durmasın. Ne suyu be? Hadi Sema, hadi. Elifciğim, sen şimdi bunlardan ye, tamam mı? Ben mutfağa bir bakayım, sana tatlı bir şeyler var mı? Hadi bakayım. Safduruz! Ne bağırıyorsun kızım, ne bağırıyorsun? Boş bulundum Cafer. Bağırmayacaksın, boş bulunmayacaksın Sema. Bak kızım, eğer o çocuk bu evden bir daha kaçarsa, duyuyor musun beni? Bir daha kaçarsa dakikasını bekleme, sen de kaç buradan. Yoksa senin o kafana dura kaçırtırım bu evden. Su getir çocuğa, hadi. Heh, yedin mi yemek bir şeyler? Heh? Aferin benim kızıma. İşte Elifciğimin suyu da geldi. Musluktan değil ha, damacana suyu. Bak kıymetini bil. Hadi iç kız iç. Al. Oh,
Şifa olsun prensesime. Oh! Aç bakayım ağzını. Aç kız aç. Senin vitamin alman lazım değil mi ama? Aç bakayım ağzını. Aç kız aç. Aç. Aferin. Maşallah, maşallah. Aferin kız sana. Kaza dosyasını yeniden açtırmalıyız. Mutlaka. Gerekirse Yusuf ve Meleğin mezarlarının tekrar açılma talebinde bulunabiliriz. Gerekirse Mustafa, gerekirse. Benim de o kızın Elif olduğuna dair inancım arttı Macide Hanım. Anne. Özelse ben... Gel Kerem. Ben de seni çağıracaktım. Ne oldu anne? Sana bir şey soracaktım. Bugün Tarık'ın yetişmesi gereken toplantı saat kaçtaydı? Kaçtaydı? 2'deydi galiba. Aynı saat. Ne oluyor anne? Ne aynı saat? Bana da anlatacak mısın? Mustafa sen çıkabilirsin. Sağ ol. Tamam Macide Hanım, hayırlı geceler. Kerem Bey, iyi geceler. Anne ne oluyor? Kerem. Ben Tarık'a hiç güvenmiyorum. Hangi konuda? Ailemizin, holdingin geleceği diyelim. Anneciğim sen yine çok mu evham yaptın? Ne yaptın ya? Yani tamam eniştem çok ketum ve adam olabilir. Hani yaptığını ettiğini çok söylemez ama... Yani güvenimizi sarsacak da bir şey yapmaz. Yani bir toplantıya gelmedi diye. Kerem, takdiri ilahi. Elbet bir gün ben de aranızdan ayrılacağım. Ya anneciğim ne biçim laflar bunlar ya? Beni iyi dinle. Bu aile, bu ev, bu holding önce Allah'a, sonra sana emanet. Sakın bunu aklından çıkarma. Ailemizi, holdingi çekip çevirecek olan sensin. Bu ailenin çınarı sensin. Anneciğim sen niye şimdi böyle konuştun ki ben anlamadım. Bu çınara kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceksin. Kimsenin. Tarik, çok şık şeyler var burada baksana. Bebeğimizi alayım diyorum. İyi, al. Neden olmasın? Baksana çok değişik renkleri de var. Sence hangisi? Fark etmez, hepsi güzel. Bebeğimize hepsi yakışır. Tabii ki yakışır canım. Hadi iyi geceler. Tarik, Hı. uyumadan önce bir şey söylemek istiyorum. Söyle canım, dinliyorum. Ya bir bebeğimiz olacağı için o kadar sevinçliyim ki. Yani ona böyle güzel kıyafetler alıp gezdireceğimiz günleri iple çekiyorum. Sen, ben, bebeğimiz. Gerçek bir aile gibi. Evet.
gerçek bir aile. Neyse, bunları düşünmek için çok erken zaten. Benim de uykum geldi. Allah rahatlık versin sana. Sana da. Ben Tarık'a hiç güvenmiyorum. Hangi konuda? Ailemizin, holdingin geleceği değil. Enişte? Kerem? İlk işin hayırlı olsun. Sağ ol enişte. Kolay gelsin. Aa, ayakkabına ne oldu senin ya? Ormanda koşuya mı çıktın? Sorma ya. Benim araba arızalandı da yolda. İnmek zorunda kaldım. İnce de çamura bastım. Böyle oldu. Ben de diyorum nerede kaldı? O yüzden geç kaldın sen. Aynen. Halloldu mu bari? Nasıl? Araç diyorum. Halloldu mu? Halloldu. Kayışında mı ne ufak bir arızası varmış. Hallettik. Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Allah Allah. İyi misin sen? Neredeydin? Hesap mı vereceğim, cevap mı bilemedim. İnşallah yanlış bir şey yapmıyorsundur enişte. Annem de ben de hakkında yanılmış olalım.
zorunda kaldığım için beni affet lütfen. Böyle olsun istemezdim. İyi geceler. Hadi Rana yaz. Yaz. Girin. Allah kabul etsin Macide Hanımcığım. Amin Yıldız'ım. İnşallah. Size ada çayı yaptım. Yatmadan evvel iyi gelir demiştiniz. Tamam. Bırakıver şuraya. Ben gerisini hallederim. Macide Hanımcığım, yani haddimi aşmak istemem ama... İyi misiniz yani? Kötü bir şey olmadı inşallah. Olmadı Yıldız, olmadı. Dert sıkıntı ne zaman bitti ki şimdi bitsin? İnsanoğlu dünyaya ağlayarak gözlerini açıyor. Ne diyelim? Mühim olan emaneti imanla teslim etmek. Son nefeste. Dert de olacak, derman da olacak. Hepsi bizim için. Öyle tabii öyle. Haklısınız. Derdiniz neyse Rabbim inşallah bir an evvel dermanını da verir. İnşallah Yıldız, inşallah. Mevlam dertlilere derman, hastalara şifa, borçlulara eda versin. Herkes, hepimize, tüm ümmeti Muhammed'e. Amin hanımcığım, amin. İnşallah. Allah rahmet eylesin. Şevki Bey göçüp gittikten sonra siz bütün yükü tek başınıza yüklendiniz. O genç yaşınızda bile her şeyin üstesinden geldiniz evelallah. Evlatlarımdan güç aldım Yıldız. Ama bocaladığım zamanlar da oldu. Hepimiz insanız nihayetinde. Lakin geriye baktığımda keşke böyle olmasaydı dediğim zamanlar da oldu. Humeyra, güzel kızım benim. Bunu nasıl büyüttüğümü, el bebek baktığımı, pamuklara sardığımı en iyi sen bilirsin. Bilmez miyim hanımcığım, bilmez miyim? Kılına zarar gelse kahrolursunuz. Tarık'la evleneceğim dediği zaman yanlış yapıyorsun dedim. Haklı mıydım, değil miydim bilmiyorum. Lakin Tarik, Humeyra'nın ona olan o sonsuz sevgisini göremeyecek biri. Oysa insanın bu dünyadaki tek serveti ailesidir. Yuva, paradan da, kudretten de çok daha mühimdir. Ben dilerdim ki evladımla hayatını birleştiren kişi ailesini her şeyin üstünde tutsun. İyi niyetli, dürüst biri olsun. Lakin böyle olmayınca ben de hep diken üstünde oldum. Gün geldi, kızımı kaybetmekten bile korktum. Bir annenin evladının gözünden, gönlünden düşmesi ne kadar acı bilirsin. Onu kaybetmemek için hep sustum,
hep içime attım. Böyle olunca tek dayanağım Kerem oldu. Belki onun fazla üstüne düştüm. Bilemiyorum. Ama o hiçbir zaman başımı öne eğdirmedi. Macide Hanımcığım, siz benim ömrümde tanıdığım en güçlü, en sabırlı, en hakkaniyetli insansınız. Bu konağa geldiğim ilk gün anlamıştım bunu. Belki bana düşmez ama siz sakın ola ki kendinizi kabahatli hissetmeyin. Nasılsa su akar, yolunu bulur. Duvar arasında sıkıştım kaldım. Annesiz, sevgisiz, çaresiz yaşarım. Kara kışlar geçmez mi, bahar hiç gelmez mi? Yoruldum ağlamaktan, nedir günahım? Dört duvar arasında sıkıştım kaldım. Annesiz, sevgisiz, çaresiz yaşarım. Kara kışlar geçmez mi, bahar